kişi mutluluk verendir. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendir. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendir. Şu dünyadaki en bilgin kişi kendini bilendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutulsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutulsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gülendir. Şu dünyadaki en soylu kişi insafa gelendir. Şu dünyadaki en zengin kişi gönlü fethedendir. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutulsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutulsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Selamlar, Mamaş'la Zorlu Yokuş'un 9. bölümüne hoş geldiniz. Evet, bütün dünya buna inansa diye başladık. Neye inansa? Gerçekten inansak mutluluğun, mutluluk vermekten, sevilmenin, sevmekten geçtiğini bilmek. Kendini bilmenin, kendini tanımanın bilgeliğe giden yol olduğunu ama zor olduğunu bilmek. Acıya gülmenin, olgunluğa, insafa gelmenin soyluluğa gittiğini bilmek. En büyük zenginliğin gönlü fethetmek, öze dayalı insanı sevmenin üstünlüğünü hissetmek. Bütün dünya insanlığı bütün bunların bir erdem olduğunu, el ele tutuşulursa, birlik olunursa hayatın bayram olacağını ve böylece sonsuza uzanılacağını söyler ve tasdik eder. Keşke bütün insanlık gerek bireysel gerek tüzel varlık olarak öz sahibi, irfan sahibi, erdemli bilge olsa gireceği kapıyı bilse. Gerçekten yaşadığı neresi olursa olsun, nerede yaşıyor olursa olsun hayat bayram olacak, yeryüzü cennete inkılap edecek. Bu tamamen benim, senin, onun, bizim içtenliğimize, çabamıza, saygınlığı sahibine iade edip onunla saygınlaşmamıza bağlı. Burada bir dostumu anmadan geçmek istemiyorum. Bana birkaç kez 40 sene öncesinde yaşadığı, şahit olduğu bir zaman dilimini şöyle anlattı. 20-25 bin nüfuslu
şirin bir ilçe olmasına rağmen dünyanın en büyük 3. fabrikası bu ilçenin geçim kaynaklarından birisiymiş. Neredeyse 9.000 kişi zamanla bu fabrikada çalışmaya başlamış. Genelde 1-2 katlı evlerin bulunduğu, her mahallede sayılı televizyonun bulunduğu dönemler. Akşamları bile 9 kiremit, saklambaç, elim sende gibi oyunların tüm mahallede oynandığı, hatta çocukların, gençlerin, büyüklerin bile oynadığı dönemler. Televizyonda tek tük diziler takip ediliyor. Hangi evde televizyon varsa tüm mahalle orada toplanıyor. Nevaleler yiyilip çayların içildiği dönemler. Saf, temiz, bir o kadar da melankolik aşklar. Odunların, kömürlerin yardımlaşarak çekildiği kış hazırlıkları, dedelerin, ninelerin efsanevi masallarını dinleyip hayal kuran çocuklar, bir kişinin derdiyle dertlenen tüm mahalle, olanın yettiği, artanın paylaşıldığı dönemler. En büyük hazırlıkların yaza, kışa, bayramlara yapıldığı küçük endişe ve kaygılar. Salça yapılacak, turşu kurulacak, çocuklara kıyafet alınacak ama mutlu olunacak. Öncesinde de, bunu yaparken de, sonrasında da her an doyan bir toplum. Her an. Eczanelerde antidepresanların olmadığı, tek tük caddelerde arabaların olduğu, bisikletlerin, motosikletlerin olduğu dönemler. Ve yıllar sonra hükümet siyasi kazanç gereği bütün işçilere %300 zam yapar. Bütün ilçe havalara uçar. Parayı nereye koyacaklarını şaşırırlar. Artık bisikletler, motorlardan çok arabalar olmaya başlar. 1-2 katlı evler artık 3 katlı, 4 katlı, 5 katlı evler olmaya başlar. Yollar genişler, mahalleler daralır. Oynanan oyunlar artık demode gelmeye başlar. Çocuklara çeşit çeşit oyuncaklar alınır. Masallara gerek yoktur artık. Televizyonlarda onlarcası vardır artık. Yardımlaşmaya gerek yoktur. Garip bir şekilde çoğaldıkça yetmemeye, doymamaya, dolmamaya başlamıştır her şey. Daha iyisini, daha fazlasını, daha yenisini istemeye başlar insan. Yeni araba, yeni ev, yeni oyuncaklar, hatta yeni eşler. Fabrikada çalışan, parası çok olan, iyi bir arabası olan bir adam hafta sonu sahillere, barlara, pavyonlara, boya küpüne girmiş cazibeli kadınlara gider. Eve döndüğünde artık köyden aldığı hanımını beğenmez. Sorun yok, değiştirir. Parçalanmalar, yaralanmalar, olumsuzluklar başlar artık. Depresyon başlar, sorun değil. Antidepresanlar eczanelerde, raflarda artık gırladır. Bu arada diğer taraftan da kadın kocasını kaybetmemek, kaçırmamak için de kuaförlere, mağazalara koşar gider. Artık her şey sahip olmanın üzerine kurulmuştur. İşte en kötü, en acısı da bu. Bütün ilişkiler sahip olma üzerine kurulmuştur. Bu anlatılanlar bir beldenin, bir insanlığın, bir insanın çöküşü. Ümitsizlik, çaresizlik. Geçtiğimiz programlarda bahsetmiştik. Amaçlar araç haline dönüştü. İblisin yönettiği Kabil tüm ihtişamıyla geldi. Bakın size neler getirdim. Arabalar, yatlar, katlar. Yiyin, için. 5 yıldızlı hastaneler, bankalar, krediler, ne yapıyorsanız yapın. Yiyin, için ama bana güvenin dedi ve biz de güvene girdik. Sağlık, mutluluk ve bayram gelmesi için hükmü olmayan bir anlayışla, yani saygınlığı Kabil'e vererek, hafifliği, alçaklığı temsil eden Trump'lar, Bin Selman'lar, Netanyahu'lar, aslında zavallılar, dünyanın efendileri,
Demokrasinin arkasına saklanan aslında zavallılar. Suriye'den bunu aldım, İsrail'e bunu verdim, demokrasiyi Irak'a ben getirdim. Hazreti İbrahim'in göz aydınlıklarıyla, saygınlığıyla yükselttiği kaideyi, Allah'ın evinin korumasını yapıyorum diye krallığı uğruna ABD'yi besleyen katiller. 12-13 ailenin para denilen kağıt parçasıyla ABD'yi yönetenler. Evrenin sahibi sizin kimliğinize, sizin ruhunuza, sizin önünüzde diz çöken eğilenlere cehennemden başka hiçbir şey vaat etmedi. Dönmezseniz orada kalıcı olacaksınız. Ve bize gelmez dediğiniz azap sizi kuşatacak. Şimdi aydınlanma zamanı. Sorunların, olumsuzlukların, cehennemin, cennete, şifaya, güzelliklere, aydınlanmaya dönüşmesi için her insana unuttuğu, uzaklaştığı, örttüğü inen bir karar var. O karar rehber edinilmeli ki zafer, kurtuluş insanın olsun, Habil'in olsun, hayat bayram olsun. Bütün dünya bu